Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün anında bir tepsisi bitecek, garanti veriyorum. Unsuz, yağsız bir kurabiye tarifim var. Şöyle bu güzelliği gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kasemizin içerisine 2 tane yumurta akımızı alarak başlayalım. 2 tane yumurta akı, yarım su bardağı şeker, 1 paket vanilya şekeri, ama sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ben vanilya şekerini kendim yapıyorum. Tarifini de verdim zaten. Yine de linkini açıklama kutusuna ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da limon suyumuzu ekleyelim. Tel çırpacakla şöyle güzelce bir köpürtelim. Yani hepsi homojen bir kıvama gelsin. Seri bir şekilde çalışalım. Bakın böyle bütün öfkenizi atın. Kızdığınız bir şey varsa hızlı hızlı çalıştırın. Şöyle hafif beyazımsı bir kıvama gelmiş olması lazım. Bakın bu kıvama gelmişse tamamdır. Bu aşamada 2 su bardağı hafif iri kıyılmış ceviz ekledim ben. Ceviz de olur, fındık da olur, Hindistan cevizi de olur, hiç fark etmez. Ben bugün cevizle yaptım. Bu tamamen size kalmıştır. Onu bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Burada hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Farz edelim ki 2 yumurta akınız büyüktü. O zaman 2 su bardağından biraz fazla, bir kaşık daha ekleyin ceviz. Yani kıvamını bu şekle getirin. Bu artık yumurtanızın büyüklüğüne bağlı. Bakın. Bu kıvama gelmişse tamamdır. Şöyle bir kıyısını köşesini düzeltip bir 10 dakika bekleyelim ki ceviz yumurta akını şöyle bir çekişsin. 10 dakikanın sonunda bakın birazcık daha kıvam aldı. Daha bir koyulaştı diyebilirim. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Ben şekil olarak bir tatlı kaşığından yardım alarak yaptım. Siz elinizi suya batırıp da yapabilirsiniz ama çok yapışır. Sizi birazcık böyle yapış yapış bir hamur çünkü. Çalışırken çok yapışabilir. 2 tane kaşıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Büyüklüğü yine size kalmıştır. İsterseniz kocaman yapın, birazcık da yasıltın, jumbo olsun. Ben böyle bir tane lokmalık, hani kahvenin yanına, Türk kahvesinin yanına ikram edebileceğiniz biraz ağır ve güzel bir kurabiye olduğu için düşünsenize, sadece ceviz var içinde. Çok güzel bir lezzet. Böyle minik minik yaparak bir tepsiyi bitirdim. Bu arada hemen belirtmek isterim. Diyorsanız ki diyet yapan arkadaşlarım, şeker yerine ne ekleyebiliriz? Bal da ekleyebilirsiniz veya hurma şurubu da ekleyebilirsiniz ama kabarmaz. Bu ikisi de onları karamelize edip yapıştırıyor. Bu benim için sorun değil diyorsanız öyle de yapabilirsiniz tabii ki. Ama kabarmasını istiyorsanız özellikle Almanya'da DM'de Hindistan cevizi çiçeği şekeri var. Onu da tavsiye ederim. Bu arada vermiş olduğum tüm malzemeden bir tepsi çıktı. Şöyle bir kasenin içerisinde suyumuz var. 2 parmağımı suya batırarak kurabiyeleri hani kaşıkla bıraktık ya, böyle yamuk yumuk oldu. Onun kıyısını köşesini çok sıkmadan çok zarif dokunuşlarla düzeltelim ki böyle tabağa aldığımızda çıldırmış gibi durmasın da biraz derli toplu dursunlar. Elimi suya batırarak bütün kurabiyeleri aynı şekilde kıyısını köşesini toparlayarak bitirdim. Bakın hiç basmıyorum, sadece dokunuyorum. Ve kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 160 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişmeye gönderiyoruz. Bu bir nevi kurutma işlemi. Ve 160 derecede ben tam 35 dakika pişirdim. 35 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. Artık kokusunu varın siz tahmin edin. Şöyle bir tepside biraz bekletin, biraz çekişsin. Kaynarıyla kaldıramayabilirsiniz, kırılabilir. Bir 15 dakika bekledim ve sonra dikkatlice kurabiyeleri kaldırarak bir tele alıyorum. Yoksa yağlı kağıtlı bırakırsanız da terleme olabilir. Bütün kurabiyeleri bir tele aldım. Arzu ederseniz pudra şekeri serpebilirsiniz. Çok yakışıyor çünkü böyle üzerinde dekoratif olarak. Pudra şekeri serptim ve bütün kurabiyelerimiz şu anda sunum için hazır. Şöyle sunum yerine güzelce aldım ve sizler için kapağını kaldırıp detaylı detaylı göstermek istiyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu kurabiyeler uzun süre dayanır ama lezzetinden dolayı 2 gün mühlet veriyorum. Yani çok uzun süre bekleyecek bir kurabiye değil. Hemen doku testine geçtim. Yüzeyi çıtır, içi yumuşak. Böyle acı bademi bilirsiniz. Acı badem seven arkadaşlarım bu kurabiyeye bayılacaksınız diyorum. Çok güzel, çok lezzetli ve çok pratik bir kurabiye. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle.
Hoşça kalın.